Arkadaşlar ilk meydanımızdayız. El Sultán. Sultan Süleyman. Sí. Türk dizilerini izliyorlarmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Havana'da ayağımızın tozuyla ilk mekanımıza geldik. La Bodeguita del Medio. Burası Ernest Hemingway'in en sevdiği mekanlardan bir tanesi. Hatta içeride kendi el yazısıyla duvarda böyle yazdığı bir şey var. Herkes gelip onun resmini çekiyor. Girelim şimdi mekanın içine. Yazı da burada öyle. Birazdan da burada şimdi mola vermişler. Canlı müzik olacak. Belki ilk salsamızı da yapar. İlk müziğimizi de dinleriz. Küba'daki, Havana'daki. Arkadaşlar şimdi Havana'da eski merkezinde, şehrin merkezinde. Bu arada Ulises. Hola a Turquía. Que bola. Sí, muy bien. Burası arkadaşlar şu yüzden önemli. Ernest Hemingway zamanında Küba'da yaşarken en sevdiği barlardan bir tanesiymiş. Biri bu, bir tanesi başka bir tanesi, başka bir tanesi tabii ki. Ona gidince söyleyeceğim. Burada mojito, öbüründe daiquiri içiyormuş. La Bodeguita del Medio buranın adı. Ve hem burada kokteylleriyle meşhur, hem az önce gösterdiğim ya da birazdan videonun içinde göstereceğim aşağıda canlı müzik oluyor. Orada salsa yapabiliyorsunuz, müzik dinleyebiliyorsunuz. Hem de ropa vieja diye bir buranın ünlü yemeği var. Dana etinden yapılıyor, yanında pirinçle geliyor. Genelde Türklerin de çok sevdiği bir yemekmiş. Biz de şimdi ondan yiyeceğiz. Onun gelmesini bekliyoruz. Havaalanı gecikmesinden sonra Küba turumuza çok hızlı bir başlangıç yaptık. Direkt konuya salsa yaparak ve yemek yiyerek gireceğiz bakalım. Yemek nasılmış, yemek gelince onu göstereceğim zaten. Bu da grubumuz. Türkiye'den gelen 30 kişilik bir grupla beraber burada Havana'daki ilk günlerimizi geçireceğiz. Hadi bakalım, afiyet olsun şimdiden bize. Mojitomuz gelsin. Aha. A comer. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida. Arkadaşlar yemek geldi şimdi. Deneyelim bakalım. Birazcık böyle kuzu tandırı andırdı bana ama. Evet. Dana tandır. Dana tandır. Aynen bakalım. Yumuşacık. Çok güzel. Bizim damak tadımıza uygun bir şeymiş gerçekten. Pilava da bakalım. Şunlar ne içindeki? Fasulye mi? Üzüm. Üzüm mü? Beğendim. Onaylandı. Arkadaşlar ilk meydanımızdayız. Burası eskiden Bataklık Meydanı diye geçiyormuş. Çünkü burada bir bataklık varmış. Daha sonra bu bataklık kurutulmuş. Etrafında gördüğünüz yapılar yapılmış. Ve şu anda Katedral Meydanı olarak geçiyor. Burası da katedralimiz. Giriş ücretsiz. Şöyle bir içeri girip
Bir bakalım nasıl bir yermiş. Hızlı bir şehir yürüyüş turu yapacağız. Şimdi ona başladık. Bakalım ne kadar yer görebilirsek bir gün içerisinde bol bol yürüyeceğiz. Bu arada uçaktan indiğimiz gibi böyle aynı kıyafetlerimizleyiz. Hiç üstümüzü değiştirme fırsatımız bile olmadı. Direkt şehir dolaşmaya başladık. Bakalım yollar bizi bekliyor. Haydi içeri gidelim. Maskemizi takalım. Bu arada Küba'da sokakta bile herkes maske takıyor. Turistlere biraz daha sadece müsamma mı denir? Müsamma gösteriyorlar. Aynen ama içeri girerken biz de takıyoruz. Arkadaşlar bu arada Havana sütunlar şehri diye de geçiyormuş. Çünkü çok fazla sütunlu bina var, yapı var. Bunun sebeplerinden bir tanesi de hem böyle hava akımı olsun çünkü çok sıcak oluyor Havana. Şu anda Ocak ayında olmamıza rağmen bayağı sıcak. Ağustos'ta düşünemiyorum. Şu an kışın ortasındayız aslında bakarsanız. Sağımda bir sütunlu bina, solumda bir sütunlu bina. Burada o yüzden bu görebileceğimiz çok simge bir yapı çeşidi. Bir inşaatçı olarak konuştum şu an. Şurada da ilginç bir abi var. Türkiye diyor. Bu arada Türkler hakkında bayağı bir şey biliyorlar. Hemen Türkçe birkaç kelime söylemeye başlıyorlar Türkiye'den geldim deyince. O da dikkatimi çekti gelir gelmez. Size bir yer göstermek istiyorum. Sokak berberi bulduk. Nasıl oluyor? Bir ayna asıyorlar bir köşeye, bir koltuk koyuyorlar ve portatif berber yapıyorlar. Şu arada göstereceğim. Hep içeride salsa çalıyor. Normal hani günlük dinledikleri müzik gerçekten de salsa. ¿Puedo hacer video? Sí, no. Hola. Hola. Barbería Fashion en La Habana. Where are you from? Turquía, Estambul. Turquía. Sí, sí. What country? Ajá. ¿Tú sabes? Turco. Ah, ¿sabes turco? Sí, sí. Ah, muy bien. Aquí en Cuba, mujeres fanáticas a las novelas turcas. Por ejemplo, ¿tú sabes qué? El Sultán. Sultan? El Sultán. Sultan Süleyman? Sí. Türk dizilerini izliyorlarmış. Arkadaşlar burada kadınlar Türk dizilerini çok seviyor diyor. ¿Cómo se llama la niña? La niña Elif. Elif. Elif diye bir dizi var aynen. Netflix? No. No, Netflix aquí no. No. Es muy caro. Netflix Muy caro. Sí, sí, yo sé. Internet es muy caro. Sí. En Cuba, vacancy, 1 week, 2 weeks. 2 semanas. 2 weeks, ¿no? 2 weeks, yes. Cuban in the paradise. Sí, eso es. Good people, sociable. Creo que sí, sí. Lo que caro. Cuba está caro. Mucho gusto. Gracias. Igual. Arkadaşlar böyle. Sokak berberi sempatikti. Türk dizilerini biliyor. Enteresan. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Duygu. ¿Cómo? Duygu. Duygu. Sí. Hola. Emoción. Şoförümüz hani? Saluda a Turquía, Estambul. Hola, Turquía. Desde Cuba, un beso grande. Perfecto. Evet arkadaşlar, Küba'nın olmazsa olmazı klasik araba turumuz başladı. Şoförümüz hani ve kadın şoföre denk geldik, çok güzel oldu. Gruptan arkadaşlarımız ve İlker. O da ozmasıyla çekim yapıyor. Andan con la mejor chofer de Sí. todo Cuba. Tu eres. Diyor ki hani ben Küba'nın en iyi şoförüyüm diyor. Estamos suerte, ¿sí? Şanslıyız arkadaşlar. ¿Cuántos minutos tenemos aquí en la coche? 40, 45. Muy bien. 40 dakikamız varmış yaklaşık arkadaşlar. Evet, evet, bayağı dolaştık herhalde. Ahora estamos en la Habana Vieja. Sí. ¿Ok? La Habana se divide en 3. Habana Vieja, Vedado y Miramar. Sí. ¿Ok? Vamos ahora de Habana Vieja por todo Malecón hasta Miramar. Hasta Miramar vamos a ir. Perfecto. Miramar es el reparto residencial de La Habana. Sí. Era Y donde- un poco por ricos, sí. Es donde están todas las embajadas, Sí. casas de embajadores. ¡Abi! Loca.
Buranın en meşhur yerlerinden biri. Şapkamız uçmasın. İlker, ¿qué bola? ¿Qué bola hacer? Muy bien. ¿Qué bola hacer? ¿Qué bola hacer? Hacer videos. Yo hizo videos. Hizo videos. Ezgi, nasılsın? Herkesin keyfini soralım. Tenemos música. Latino salsa. Arkadaşlar bu evet çok turistik bir aktivite ama gerçekten güzel bir aktivite. Şimdi bize müzik ayarlayacak. Kornalarımız da muhteşem. Arkadaşlar bu olay çok keyifliymiş ya. Dışarıdan göründüğünden daha keyifliymiş bu arada içeriden. Dışarıdan çok böyle anlamlı görünmüyordu ama. Şu anda Küba'nın yağmur ormanlarının oralarda geziyoruz. Klasik arabamızla beraber. Beklediğimden çok daha eğlenceli, güzel bir aktivite oldu. Ben çok fazla hani turistik aktivitelerden uzak duruyoruz ya. Ama bunu yapmak lazımmış yani gerçekten. Çok da pratik ya, 40 dakika içerisinde havaalanının çevresinde böyle bütün güzel yerleri görüyorsunuz. Sevdik. Evet. Önde de şimdi buraya çok sesi geliyor mu bilmiyorum ama Buena Vista Social Club'ın şarkılarını çalıyoruz. Y bailas salsa, por supuesto. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Melodía, melodía. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ay, escucha mi salsa ahora. Ahora estamos gozando para bailar, para gozar. Qué rico está. Escucha mi salsa buena. Ay, donde está la salsa buena, es la verdad. Eski Havana'nın en eski caddelerinden bir tanesindeyiz şimdi. Hatta şu iki binada en eski binalarındanmış buranın. Ama burada önemli olan turistlerin gelip baktığı ev burası. Ev değil aslında, bir otel. Çünkü Öztürk Bey ilk geldiğinde burada kalmış. Ve aslında bu iki tane çok sevdiği, işte bir gittiğimiz o Bodogata, diğeri de Floridita, onların ortasında bir yer seçmiş. Herhalde sarhoşken rahat rahat otele dönmek için diye düşündük. Arkadaşlar şimdi grubumuzun çevrelediği beyefendi Paris centilmeni. Hikayesi şöyle, aslında kendisi bir İspanyol. Daha sonra iş bulmak ümidiyle gençken geliyor. Burada Küba'da bir zengin bir ailenin yanında işe giriyor. Ama o ailenin hanımı bu arkadaştan hoşlanıyor ve onunla birlikte olmak istiyor. Ama o istemeyince bu sefer ona iftira atıyor. İşte benim altınlarımı çaldı, kuyumlarımı çaldı falan diye. Sonra hapse giriyor. Sonra hapse girince birazcık sanırım akli dengesi bozulmuş. Sonra böyle hapisten çıkınca sokaklarda dolaşan, insanlara çiçekler dağıtan romantik bir insan olmuş. Burada da herkes onu sevmiş, sahiplenmiş. En sonunda gelip de buraya da heykelini yapmışlar. Şu böyle sakalın ucu altın, bir parmağın ucu altın, bir de ayağı altın. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi arkadaşımızın yaptığı gibi onları böyle tutarak fotoğraf çekince uğur getireceğine inanılıyormuş. Aynen öyle bir inanış. Şimdi arkadaşlar daha önce bahsettiğim gibi aslında bir turistik Küba yapacağız. Bir de Küba'da hayat, gerçek hayat,
burada yaşayanlar nasıl yaşıyor onunla ilgili ayrı bölümler yapacağız. 2 parçada düşünebiliriz bizim aslında Küba ve özellikle Havana turumuzu. Şimdi bu turistik turumuz hızla devam ediyor ve ikinci meydanımıza geldik. Plaza de Armas burası. Eskiden sömürge valisi kalıyormuş şu binada. Gösterelim. Bu arada bir yandan turumuzu da kaçırmamaya çalışıyoruz. İlerliyorlar çünkü. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz heykel Carlos Manuel de Céspedes heykeliymiş. 1868 yılında Küba'da ilk bağımsızlık mücadelesini başlatan kişiymiş. O dönemde kendi topraklarındaki, o bölgedeki bütün köle olan Kübalıları serbest bırakmışlar ve hep birlikte savaşmaya başlamışlar. Ama burada şöyle ilginç bir hikaye olmuş. Bu savaş sırasında kendi oğlu da esir düşmüş ve demişler ki sen gel teslim ol, biz de oğlunu verelim. O da demiş ki benim sadece bir tane oğlum yok. Küba'daki bütün bu bağımsızlık için savaşanların hepsi benim oğlum. O yüzden teslim olmam demiş. Bu yüzden oğlunu da öldürmüşler. O yüzden Küba'nın babası olarak, herkesin babası olarak geçiyormuş. Céspedes önemli bir kişi, meydanda yerini almış. Etrafına da çok güzel begonviller koymuşlar. İlginç bir şekilde bütün yaprakları dökülmüş çiçekler hala böyle yapma çiçek gibi üzerlerinde duruyor. Rengine bayılıyorum. Neyse tur kaçıyor, hadi gidelim. Şimdi benim için daha önceki videolarımızdan izleyenler, tanıyanlar bilir. Palmiyeler önemlidir, palmiyeleri severim. Burada da değişik bir tip palmiye var. Böyle gövdesi kalından sonra tekrar inceye gidiyor. Enteresan bir şekil. Bunlar Havana'ya yani aslında Küba'ya özel biraz palmiyelermiş. Ve isimleri de Palma Real. Evet. Önce gerçek palmiye mi dedik ama kralların palmiyeleri, kral palmiyeler diye adlandırılıyormuş. Palmiyelerin hepsini sevdiğim için tabii ki bunları da sevdim. Bahsetmeden geçemeyecektim bundan da deyip turumuza devam ediyoruz. Şimdi yanından geçtiğimiz yerde Küba'nın ilk ve tek camisiymiş. Meskita yazıyor kapısında zaten. Çok açıkçası burada bir Müslüman nüfus yok ama Afrika'dan gelen, genellikle öğrenci olarak gelenlerin kullanabileceği böyle bir yer yapmışlar. 2015 yılında yapılmış zaten. Burası da Arap eviymiş. Casa de los Arabes. Hala yol kıyafetlerimle olmam biraz canımı sıkıyor. Şu an madem turistik video kısmındayız, turist gibi konuşayım. Çünkü Havana sokaklarında gezmeye başladığımızda daha böyle renkli, daha böyle buraya uyumlu giyinmeyi planlamıştım. Ama uçak sağ olsun 4-5 saat geç gelince, daha doğrusu buraya gelemeyip Meksika'ya gittiğimiz için, önce bir Meksika'ya uğrayıp geldiğimiz için böyle devam ediyoruz aynen. Konuşurken çıkaracağım. Videonun arasına bir yere bunu koymazsak olmaz arkadaşlar. Havana'ya gidiyoruz deyip Cancun'a indik şu anda. Meksika'da Cancun'dayız ve bir zaman dönmeyi bekliyoruz Havana'ya. Havana çok sisliymiş. O yüzden inemedik. Bir dakika çıkarayım şunu. Zaten 13,5 saatte İstanbul Havana uçuşu. Şimdi üzerine birkaç saat daha eklendi ve ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bekliyoruz bakalım. Hatta içimden benim geçmişti. Küba'ya kadar gelmişken Meksika'ya da gitsek diye fazla dilemişim sanırım. Ama keşke çıkıp görebilsek. Bir şey de göremiyoruz. Camdan gördüğümüz kadarıyla havaalanı Cancun. Evet arkadaşlar, havalimanından çıktık. Birazcık ufak bir kargaşa var burada ama şimdi grubumuzun gelmesini bekliyoruz. İlker bavullarımızın başında nöbet tutuyor şu an. Buraya gelirken hangi evraklar gerekti onları ayrı bir bölümde anlatırım, uzun uzun, daha sessiz bir yerde. Ama genel olarak PCR, aşı, sağlık sigortası ve buraya girmek için bir form var. Onu doldurmamız gerekti. Onun dışında girişte herhangi bir şey sormadılar. Bir de tabii ki Küba vizesi. Sonunda indik havalimanına. Neredeyse bir gün sürecekti ama sonunda Havana'dayız.